Merhaba, vücudumuzun dış dünyayla temas ettiği, neredeyse bir tenis kortu büyüklüğündeki devasa bir cephe hayal edin. Burası sürekli olarak yabancı maddelerle bombalanan bir ön hat. İşte bu analize hoş geldiniz. Bugün bu cepheyi koruyan ve vücudumuzun en karmaşık, en zarif sistemlerinden biri olan mukoza bağışıklığını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu inanılmaz sistemin sürekli bir savaş haliyle kalıcı bir barış arasındaki o hassas dengeyi nasıl kurduğunu gelin birlikte çözelim. Tamamdır. Hadi bu büyüleyici konuya dalalım. Şöyle bir düşünün, her gün, her saniye vücudumuz inanılmaz bir ikilemle yüzleşiyor. Bir yanda yediğimiz besinler, soluduğumuz hava, bizimle birlikte yaşayan trilyonlarca faydalı mikrop. Yani kalabalık bir misafir grubu var. Vücudumuz bu grubu nasıl güvenle ağırlayabilir ve aynı anda bu kalabalığın arasına sızmış tek bir tehlikeli patojeni, yani bir düşmanı nasıl anında fark edip yok edebilir? İşte bu soru, mukoza bağışıklığının dehasını ortaya koyan temel soru. Yol haritamız oldukça net. Önce savunma ve tolerans arasındaki bu hassas dengeyi, yani temel prensibi anlayacağız. Sonra bu görevi üstlenen kale, yani Galt'ın mimarisine ve kilit oyuncularına bakacağız. Ardından sistemin gizli silahı olan salgısal IgA'nın nasıl çalıştığını ve neden bu kadar özel olduğunu göreceğiz. Dördüncü adımda akıllı barış dediğimiz mukoza toleransının mekanizmalarını çözeceğiz. Ve son olarak bu kale düştüğünde ne gibi hastalıkların ortaya çıktığını klinik örneklerle masaya yatıracağız. İlk bölümümüzle başlıyoruz, imkansız denge. Mukoza bağışıklığı adeta iki ucu keskin bir kılıcı aynı anda kullanma sanatıdır. Bir yandan yabancı istilacılara karşı amansız bir savunma yapmak zorunda, diğer yandan da zararsız olan her şeye karşı bir hoşgörü, yani tolerans göstermek zorunda. Bağırsak lümenini, yani bağırsağın içindeki boşluğu, dünyanın en kalabalık ve en kaotik otobanı gibi düşünün. Buradan sadece yediğimiz yemekler geçmiyor. Vücudumuzdaki hücre sayısının 10 katı kadar. Yani trilyonlarca bakteri, yediğimiz her lokmadan gelen sayısız protein ve molekül, yani antijenler, virüsler, mantarlar ve çeşitli kimyasallar hepsi sürekli bir akış halinde. Şimdi bir an için düşünün. Eğer bağışıklık sistemimiz bu otobandaki her yabancı plakalı aracı ateş açsaydı, yani her antijene karşı iltihabi bir yanıt başlatsaydı ne olurdu? Vücudumuz sürekli bir iç savaş alanına dönerdi ve yaşamamız imkansız hale gelirdi. İşte tam da bu yüzden mukoza bağışıklık sisteminin temel bir misyonu var. Bu kaosun içinde mutlak bir düzen sağlamak. Bu, olağanüstü bir seçicilik gerektiriyor. Sistemin tehlikeli bir bakteri olan Salmonella ile faydalı bir probiyotik olan Lactobacillus'u birbirinden ayırması lazım. Ya da bir grip virüsüyle bir elma proteinini. Tehlikeli olana karşı hızlı ve etkili bir saldırı düzenlerken, zararsız olanları tamamen görmezden gelerek onlara karşı aktif bir tolerans mekanizması geliştirmeli. Peki, bu akıllı seçimi yapıp hem savaş hem de barış kararlarını veren yapı nedir? Şimdi bu görevi yerine getiren o muhteşem kalenin, yani Galt'ın mimarisini ve iç işleyişini keşfetme zamanı. Galt, yani bağırsakla ilişkili lenfoid doku, sakın ha bağırsak duvarına yerleşmiş sıradan bir lenf dokusu olarak düşünülmesin. Burası, kendine ait kuralları, kendine ait hücreleri ve iletişim ağları olan, vücudun geri kalanındaki bağışıklık sisteminden farklı çalışan, adeta yarı özerk bir bağışıklık ekosistemi. Vücudun en büyük immün organı ve tüm bağışıklık hücrelerimizin %70'inden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Kısacası, o kalabalık otobanı gözlemleyen ve bütün kararları veren komuta merkezi tam olarak burası. Bu kalenin mimarisini 3 ana bölümde inceleyebiliriz. Çok basit. 1. Peyer plakları. Bunlar bağırsağın dış yüzeyinde tıpkı bir kalenin gözetleme kuleleri gibi duran organize lenfoid foliküllerdir. Burası istihbaratın toplandığı ve stratejik kararların alındığı komuta merkezleri. 2. Lamina propria. Bu bölge epitel tabakasının hemen altındaki gevşek bağ dokusu. Burası plazma hücreleri, T hücreleri, makrofajlar gibi milyonlarca bağışıklık hücresinin konuşlandığı kışlalar ve antikorların üretildiği fabrikalardır. Ve son olarak 3. Intraepitelyal lenfositler, yani IL'ler. Onlar kalenin duvarlarına, yani epitel hücrelerinin arasına sızmış, ilk teması sağlayan ve anında müdahale edebilen ön cephe nöbetçileridir. Şimdi kalenin en ilginç ve en paradoksal yapısını görüyoruz. M hücreleri. Normal epitel hücreleri sıkı bir bariyer oluşturarak her şeyi dışarıda tutmaya çalışırken M hücreleri tam tersini yapar. Onlar kalenin özel giriş kapılarıdır.
Yüzeyleri lümendeki antijenleri ve mikropları yakalamak için özelleştirilmiştir. Yakaladıklarını transitoz dediğimiz bir süreçle aktif olarak hücrenin içinden geçirir ve doğrudan altlarındaki PR planda bekleyen bağışıklık hücrelerine sunarlar. Yani M hücreleri komuta merkezinin dışarıda neler olup bittiğini sürekli olarak tatmasını ve örneklemesini sağlayan kritik istihbarat toplayıcılardır. Harika. Kalenin mimarisini anladık. Komuta merkezi, kışlalar, nöbetçiler ve istihbarat kapıları yerli yerinde. Peki, bu kalenin düşmanları etkisiz hale getirmek için kullandığı birinci silah nedir? 3. bölümümüzde mukoza bağışıklığının sessiz ama inanılmaz derecede etkili olan gizli silahı salgısal IgA'ya odaklanıyoruz. IgA'yı mukoza yüzeyleri için mükemmel kılan şey onun sessiz çalışma prensibidir. Bakın, kandaki diğer antikorların aksine IgA büyük bir savaş ve doku hasarına yol açan iltihabi reaksiyonları yani inflamasyonu tetiklemez. Onun görevi bir ninja gibi sessizce patojenlere yapışıp onları hareket edemez ve hücrelere giremez hale getirmek yani nötralize etmektir. Ayrıca tek bir molekül yerine 2 molekülün birleştiği dimerik formda bulunur ki bu da ona daha fazla bağlanma gücü verir. Ve en önemlisi lümene salınırken kazandığı sekretuar komponent adı verilen bir protein zırhı sayesinde bağırsağın agresif sindirim enzimlerine karşı inanılmaz bir dayanıklılık kazanır. Peki bu özel silah nasıl üretilip cepheye yani lümene ulaştırılıyor? Gelin bu adımları yavaşça takip edelim. Her şey komuta merkezi olan PR plaklarında başlar. M hücrelerinin getirdiği antijenle karşılaşan B hücreleri özel sinyallerle IgA üretmek üzere programlanır. Ardından bu programlanmış B hücreleri fabrika ve kışla olan lamina propria'ya göç eder ve burada IgA üreten plazma hücrelerine dönüşürler. Bu fabrikalarda üretilen dimerik IgA, epitel hücrelerinin alt yüzeyinde bulunan PIGR adlı özel bir taşıyıcı reseptör tarafından yakalanır. Bu taşıyıcı, IgA'yı bir kargo gibi paketleyip epitel hücresinin içinden geçirerek lümene bakan üst yüzeye taşır. Son olarak IgA lümene salınırken onu taşıyan reseptörün bir parçası koparak IgA'ya yapışık kalır. İşte bu parça o meşhur koruyucu zırh yani sekretuar komponenttir ve IgA'yı cephede korur. Silahları ve savunma mekanizmalarını gördük. Ama unutmayalım, bu sistemin belki de daha önemli görevi barışı korumaktır. Şimdi kalenin trilyonlarca zararsız misafirle yaptığı o akıllı barış anlaşmasının sırlarını yani mukoza toleransını inceleyeceğiz. Şu soruyu tekrar ve daha derin düşünelim. İçimizdeki o kalabalık otoban hiç durmazken bağırsaklarımız nasıl oluyor da sürekli alevler içinde yani kronik bir iltihap halinde değil? Eğer her yabancı proteine tepki verseydik, yediğimiz hiçbir şeyi sindiremezdik. Cevap, bağışıklık sisteminin aktif olarak tepki vermemeyi öğrendiği mukoza tolerans mekanizmalarında saklı. Bu barış anlaşması 3 temel direk üzerine kuruludur. Birincisi, bizimle yaşayan dost yani komensal bakteriler. Bu bakteriler ürettikleri moleküllerle bağışıklık sistemine sakin ol emri veren ve aşırı reaksiyonları baskılayan düzenleyici T hücrelerinin gelişimini destekler. İkincisi, besin antijenlerinin kendisi. Vücudumuz ağız yoluyla düzenli olarak aldığı besinlere karşı sistemik bir tepkisizlik geliştirir, buna oral tolerans diyoruz. Bu, aktif bir yok sayma sürecidir. Üçüncüsü ise GALT'taki bağışıklık hücrelerinin varsayılan ayarının sakin olmasıdır. Tehlikeli bir sinyal olmadıkça tam bir aktivasyon için gereken ikinci sinyal düşük tutulur ve hücreler sadece gözetim modunda kalır. Bu karşılaştırma durumun önemini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, tolerans mekanizmaları tıkır tıkır işlediğinde sağlıklı sindirim, mikrobiyota ile uyum ve besinlerin sorunsuz emilimi gerçekleşir. Fakat bu hassas barış anlaşması bozulduğunda kale kendi kendine saldırmaya başlar. Sonuç, Crohn ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, fıstık gibi zararsız bir proteine karşı hayatı tehdit eden gıda alerjileri veya buğdaydaki glutene karşı gelişen çölyak hastalığı gibi yıkıcı durumlar ortaya çıkar. Bu da bizi son içerik bölümümüze getiriyor. Kale düştüğünde ne olur? Zeki patojenler bu sistemi nasıl aşar veya sistemin kendi içindeki denge bozulduğunda klinik olarak neler gözlemleriz? Düşmanlar kalenin sırlarını bilir ve zayıf noktalarını hedefler. Örneğin Salmonella ve Shigella gibi bakteriler istihbarat toplamak için tasarlanmış M hücrelerini bir Truva atı gibi kullanarak dokuların içine sızar. HIV virüsü, enfeksiyonun ilk günlerinde sistemik olarak yayılmadan önce doğrudan GALT'ta yerleşir ve oradaki CD4T hücrelerinin devasal popülasyonunu yok ederek bağışıklık sisteminin komuta merkezini çökertir.
Çölyak hastalığında ise normalde zararsız olan gluten, ön cephedeki nöbetçilerimiz olan IE'lerini yanlışlıkla aktive eder ve bu durum besin emirlemini sağlayan bağırsak villuslarına zarar veren bir otoimmün saldırıyı tetikler. Buradaki en kritik nokta şu, mukoza bağışıklığı sadece yerel bir savunma hattı değildir. Bu cephe düştüğünde domino taşları gibi tüm vücudun bağışıklık sistemi yani sistemik bağışıklık da zayıflar. Çünkü vücudun dış dünya ile temas eden en büyük yüzeyi ve en büyük bağışıklık ordusu kaybedilmiştir. Kısacası bağırsak sağlığı genel sağlığın temelidir. Bu anlattıklarımızın tıptaki yansımaları son derece net. Örneğin selektif IgA eksikliği en sık rastlanan doğuştan bağışıklık yetmezliğidir. Bu kişilerde o gizli silah olan IgA üretilemez ve sonuç olarak ne olur? Tekrarlayan solunum ve sindirim yolu enfeksiyonları görülür. Tam tersi bir mantıkla ağızdan damla şeklinde verilen çocuk felci aşısı veya burun spreyi formundaki grip aşıları gibi mukozal aşılar savunmayı doğrudan virüsün giriş kapısında yani mukozada başlatarak çok daha güçlü ve etkili bir bariyer koruması oluşturmayı hedefler. Evet, oldukça detaylı ve katmanlı bir yolculuk oldu. Şimdi bu akıllı kalenin sırlarını 3 temel çıkarımla özetleyerek aklımızda kalıcı hale getirelim. Birincisi, IgA, mukoza savunmasının sessiz ninjasıdır. Onun görevi ortalığı yakıp yıkan bir savaş başlatmak, yani inflamasyon yaratmak yerine düşmanları lümende sessizce ve etkili bir şekilde nötralize etmektir. Bu, barışın korunması için hayati önem taşır. İkincisi, mimarinin temel taşlarını unutmayalım. Pierre plakları. İstihbaratın toplandığı, kararların verildiği bu sistemin beyni ve kalbidir. M hücreleri ise bu beyne dış dünyadan sürekli haber getiren, antijenlerin içeriye alındığı o kritik ve eşsiz giriş kapısıdır. Ve son olarak üçüncüsü, en temel prensip. Her şey dengedir. Tolerans bizi sürekli bir iç savaş halinden koruyan aktif bir barış gücüdür. Bu barış bozulduğunda günümüzde giderek artan inflamatuar bağırsak hastalıkları, alerjiler ve otoimmün hastalıklar gibi birçok modern zaman hastalığının da temeli atılmış olur. Ve bu derinlemesine analizi hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla tamamlayalım. Modern dünyada işlenmiş gıdalarla dolu diyetlerimiz, sürekli maruz kaldığımız stres ve değişen yaşam tarzlarımızla vücudumuzun içinde milyonlarca yıldır mükemmel bir şekilde işleyen bu hassas barış anlaşmasının kurallarını farkında olmadan nasıl yeniden yazıyoruz? Gelecekteki sağlığımız bu soruya vereceğimiz cevaplarda gizli olabilir.